Herkese merhaba, YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir el açması kıymalı börek tarifi paylaştım. Üstelik sadece 2 tane bezeyle yaptım. Hemen sizler de kolaylıkla şipşak bu börek tarifini yapabilirsiniz. Eminim deneyen herkes çok beğenecek. Tarifimi her zaman olduğu gibi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. El açması kıymalı börek tarifim için öncelikle bir kaseye toplamda 1,5 bardak ılık su ilavesi yaptım. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 çay kaşığı dolusu kabartma tozu, 2 yemek kaşığı yoğurt, ve son olarak da un ilavesi yapıyorum. Toplamda 4,5 bardak un kullandım. Biliyorsunuz ki ben bütün yemek tarifleri videolarımda standart su bardağı 200 ml kullanıyorum. Yine her zaman olduğu gibi bu malzemelerin bütün detaylarını açıklama kısmına tek tek yazacağım. Deneyenlerin eminim çok beğeneceği muhteşem bir el açması börek yapıyorum. İçi bol malzemeli olacak, bol soğanlı ve kıymalı bir börek tarifi olacak. Yapımı gerçekten de çok basit. Hemen kolaylıkla bu tarifimi yapacaksınız. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsunuz veya hangi şehirden izliyorsunuz yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda izlemiş olduğunuz bu videoya da beğeni attığınız için herkese teker teker teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yeni video yayınlamam için beğeniler çok önemlidir. Hamuru toparladıktan sonra ortalama 2-3 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Ardından da 2 eşit bezeye ayıracağım. Hamuru toplamda 2 eşit bezeye ayırdıktan sonra hemen üstünü örtüp yaklaşık olarak 15 veya 20 dakika boyunca dinlendireceğim. Ardından da hemen açmaya başlayacağım. Börek tarifim için toplamda 100 gram tereyağı kullanacağım. Tereyağını erittikten sonra da çeyrek bardak ayçiçek yağı ilavesi yapacağım. Bezeler yaklaşık olarak 20 dakika boyunca dinlendirdi. Şimdi hemen un yardımıyla bezeleri açmaya başlıyorum. Buradaki en önemli püf noktası tabii ki de undan yardım alın. Açabildiğiniz yere kadar incecik açmaya çalışın. Hamur zaten çok güzel bir hamur olduğu için gerçekten de ilk defa eline oklava alan izleyicim bile bu bezeyi kolaylıkla açacaktır.
Bezeyi sadece dakikalar içerisinde açabildiğim yere kadar incecik açtım ve hemen eritmiş olduğum tereyağını da sürdüm. Kenarlarını da katlayacağım ve yine her katladığım yeri de tereyağıyla yağlayacağım. Evet, artık görmüş olduğunuz gibi sadece saniyeler içerisinde ilk bezeyi hazırladım ve hazırlamış olduğum bu bezeyi buzdolabına kaldıracağım. Bezelerin sadece buzdolabında yarım saat boyunca dinlenmesi yeterlidir. Ardından hemen buzdolabından alıp tepsiye birazcık açtıktan sonra tepsiye yerleştireceğim. Hazırlamış olduğum 2 tane bezeyi hemen buzdolabına kaldırıyorum. Birbirine yapışmaması için de görmüş olduğunuz gibi aralarına buzlu poşetleri koydum. Ve şimdi hemen yarım saat boyunca dinlenmesi için bu tepsiyi buzdolabına kaldırıyorum. Bezeler buzdolabında dinlenirken ben de şimdi hemen iç malzemesini hazırlamaya başlıyorum. Burada toplamda 500 gram soğan var. Soğanları küçük küçük doğrayacağım. İri iri de doğrayabilirsiniz, önemli değil. Ve yine burada ortalama 300 veya 400 gram civarında orta yağlı kıyma var. Doğramış olduğum soğanları hemen bir tencereye aldım ve yüksek ateşte çok az miktarda ayçiçek yağıyla birazcık kavuracağım. Kapağını kapatmayalım lütfen. Yüksek ateşte kavururken de kıymasını ilave edeceğim. Ancak böreği yerken kıyma kokusu baskın olmasın diye ben ayrı bir tavada şu anda kısık ateşte kıymayı kavuruyorum. Kıymayı kavurma esnasında kesinlikle yağ kullanmadım. Sadece ara ara karıştırmanız ve kısık ateşte, yani kısık ile orta ateşte olması yeterli olacaktır. Yüksek ateşte soğanları kavurdum. Ardından da kendi yağıyla kavurmuş olduğum hemen kıymaları da ilave ediyorum. Ve birazcık çevirdikten sonra baharatlarını da ilave ettikten sonra hemen ocağın altını kapatacağım. Şimdi hemen baharatlarını ilave ediyorum. Toplamda 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Bundan sonraki baharatlarını da damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz. Ben sadece yarım çay kaşığı kadar da biber salçası kullandım. Biber salçası tabii ki de isteğe bağlıdır. Hemen tekrardan bir çevirdikten sonra ocağın altını kapatıyorum. Kavurmuş olduğum iç harcını hemen bir tepsiye alarak hızlı bir şekilde soğumasını bekleyeceğim. Ardından da hemen böreği yapmaya başlayacağım. Bezeler yaklaşık olarak yarım saat boyunca buzdolabında dinlendi. Şimdi hemen ilk hazırlamış olduğum bezeyi alarak bir merdane yardımıyla açmaya başlayacağım. Sadece tepsinin büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktır. Bezeyi hafifçe bası uygulayarak bir merdane yardımıyla kolaylıkla açtım. Tabii ki de ne kadar çok ince açarsanız o kadar iyi. Burada tepsinin boyutuna göre ben açtım. Sizler de buna göre açmaya özen gösterin lütfen. Görmüş olduğunuz gibi hemen şimdi kolaylıkla açmış olduğum bezeyi tepsiye yerleştirdim.
sıfır kenar bırakarak görmüş olduğunuz gibi malzemelerin tamamını açmış olduğum bezenin üstüne serdim ve şimdi hemen ikinci bezeyi de açmaya başlıyorum. Buraya kadar gelen bütün süreçleri görmüş olduğunuz gibi hem çok kolaydı hem de çok zevkliydi. Eminim sizler de evinizde bu böreği yaparken hiç zorlanmayacaksınız ve kolaylıkla yapacaksınız. Kenarlarını iyice kapattıktan sonra parmaklarımla iyice bastırdıktan sonra fırına vereceğim. 180 derecelik fırın ayarında ortalama 45 veya 50 dakikanın içerisinde pişecektir. Lütfen kontrol olalım. Bir çay kaşığıyla açmış olduğum yumurta sarısını da hemen böreğe hızlı bir şekilde sürüyorum. Sadece çok hafif bir bası uygulayarak görmüş olduğunuz gibi bir yemek kaşığıyla da şeklini verip ardından da bu tepsiyi hemen fırına vereceğim. Lütfen kontrol olalım. Dediğim gibi 180 derecelik fırın ayarında ortalama 45 veya 50 dakikanın içerisinde pişecek. Ve artık böreği fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem oldu. Nar gibi kızardı. Şahane oldu. Şimdi birazcık soğumasını bekleyeceğim ama mutlaka fırından çıkarttığımız zaman böreğin üstünü kapatalım. Bir bezle saralım. Ardından da birazcık soğuduktan sonra dilimleyip hemen servisini yapabilirsiniz. Evde bulunan malzemelerle hem yapımı çok kolay, hem pratik hem de lezzetli şipşak bu börek tarifini sizler de yapabilirsiniz ve yediğiniz zaman zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. İçindeki kıyma ve bol soğanla gerçekten de muhteşem bir börek oldu. Sadece 2 tane bezeyle şahane bir börek tarifi. Gerçekten de deneyen herkes çok beğenecek. İçi bol soğanlı ve kıymasını da soğana göre az kullandık. Buna rağmen de enfes bir börek oldu. Elinizle yiyebileceğiniz bir börek tarifidir. O yüzden servisin esnasında çatal veya bıçak koymanıza gerek yoktur. Gerçekten de dillere destan olacak şahane bir börek yapacaksınız. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada izlemiş olduğunuz bu videoya da beğeni attığınız için yeniden herkese teker teker teşekkür etmek istiyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.